Bugün sizinle beraber Ocak ayında yaşanan Linux ve open source gelişmeleri hakkında konuşacağız. Fakat bu konuya geçmeden önce kanalın ilk videosu neredeyse 650 izlenmeye vurdu ve kanal 18 aboneye ulaştı. Sanıyorum ki bir kanalın ilk videosu için gerçekten iyi bir oran. Bu yüzden öncelikle herkese teşekkür etmek istedim. Şimdi isterseniz konuya geçelim. Linux'un Steam'deki pazar payı %3.58 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artık Linux'un görmezden gelinebilecek küçük bir niş platform değil, ciddi bir oyuncu olduğunun en net kanıtı. Bunun yanında Linux oyuncuları arasındaki AMD işlemci kullanım oranı da %72 gibi ezici bir üstünlüğe ulaştı. Bu da AMD'nin açık kaynak sürücü stratejisinin ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Linux oyunculuğu açısından AMD ile ilgili tek güncelleme bu da değildi. AMD ekran kartları için geliştirilen açık kaynak RAD-V sürücüsü Valve mühendislerinin de desteğiyle adeta çağ atladı. Özellikle ışın izleme yani Ray Tracing teknolojisinde inanılmaz gelişmeler yaşandı. Özellikle harita oluşturma konusunda 10 kat daha hızlı, Unreal Engine'in meşhur Lumen aydınlatma teknolojisinde de performansı %30'lara varan oranda arttığı gözlemleniyor. Bu da tabii ki Linux oyuncuları için FPS artışı anlamına geliyor. Windows oyunlarını Linux'te çalıştıran uyumluluk katmanı Proton'un 10.04 sürümü çıktı ve onlarca Windows oyununun Linux'ta açılmasını sağladı. SteamOS beta sürümüne performansı arttırması beklenen NT-Sync çekirdek modülü eklendi. Bu da Windows oyunlarının çok daha performanslı çalışacağı anlamına geliyor. Wine 11 kararlı sürümü yayınlandı. Bu sürümün içerisinde NT-Sync desteği, yeni WoW 64 modunun artık tam olarak kararlı hale getirilmesi ve özel tam ekran moduna gelen destek dikkat çekti. Exclusive Full Screen özelliği sayesinde oyunun ekran kartınızı daha verimli bir şekilde kullanılması sağlandı. Bir diğer önemli gelişme ise grafik düzenleme tarafında yaşandı. Adobe Photoshop artık resmi olarak Linux üzerinde çalışıyor. Birçok kişinin Linux'e geçmesine engel olan Adobe Photoshop artık Wine Staging 11.1 sürümüyle beraber Linux ortamında çalışıyor. Bu da demek oluyor ki yamalar yakında ana Wine sürümüne dahil edilirse milyonlarca tasarımcı ve fotoğrafçının Linux'e geçiş yapmasının önündeki en büyük engellerden birini kaldırabilir. Oyun tarafındaki son güncelleme ise ARM işlemcilerde Windows oyunlarını oynamanızı sağlayan Hangover projesinin 11. sürümü yayınlandı. Hangover projesi FXEMU veya Box64 gibi emülatörlerle birleşerek x86 mimarisi için yazılmış Windows uygulamalarını ARM64 Linux sistemlerinde çalıştırmanızı sağlıyor. Bir diğer önemli gelişme de Nvidia tarafında yaşandı. GeForce Now resmi olarak Linux'e geliyor. Daha önce kullanıcılar tarayıcı üzerinden veya üçüncü parti yazılımlarla bu hizmeti kullanmaya çalışıyordu. Ancak şimdi doğrudan sistemle entegre çalışan bir Flatpak uygulaması geliyor. Artık güçlü bilgisayarınız olmasa bile en yeni oyunları Nvidia'nın sunucuları üzerinden oynayabileceksiniz. Şimdi de geldik masaüstü ortamlarına. Buradaki en büyük gündem 30 yıllık X11 devrinin sonuna gelindiğinin artık iyice hissedilmesi ve yapay zekanın masaüstüne entegrasyonu oldu. Masaüstü ortamı GNOME X11'a resmen veda etti. Mart ayında çıkması beklenen GNOME 50'nin ilk alfa sürümü yayınlandı ve buradaki en büyük haber GNOME X11 oturum desteğini kod tabanından tamamen kaldırdı. Elbette X11 için yazılmış uygulamalar X-VLAN katmanı sayesinde sorunsuz çalışmaya devam edecek fakat artık VLAN'ın bütün masaüstü ortamlarında ana grafik sunucusu olduğunu görebiliyoruz. VLAN açısından yaşanan tek güncelleme bu da değildi. KDE Plasma, XFCE, IceVM ve Budgie gibi masaüstü ortamlarında da VLAN entegrasyonu hızlandırıldı. X11 tarafında hala güncelleme yapan developerlar var fakat proje yavaş yavaş bütün masaüstü ortamları tarafından terk ediliyor. Yapay zeka tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Popüler yapay zeka aracı olan Ollama yeni sürümüyle deneysel bir özellik sunuyor. Yapay zekanın sizin onayınızla bilgisayarınızda 5 komutları çalıştırması sağlanıyor. Tabii ki bu yaklaşım ne kadar güvenli tartışılır. Ben şahsen kendi bilgisayarım üzerinde böyle bir şey çalıştırmam fakat ileride yaşanabilecek otomasyon adımları için önemli bir adım. Bunun yanında Linux çekirdeğinde de yapay zeka kullanımının arttığını görüyoruz. Nvidia mühendisi Sasha Levin tarafından geliştirilen LL- aracı versiyon kontrol çakışmalarını çözmek için yapay zekadan faydalanıyor. GNOME'un AI asistanı Nevelle güçleniyor. GNOME masaüstü için geliştirilen yapay zeka aracı Llama ve komut çalıştırma aracı gibi yeni özelliklerle geldi. Ayrıca MCP sunucu desteğiyle binlerce yazılımla entegre olabiliyor. GNU derleyici koleksiyonu GCC'nin 16. sürümü yayınlandı. Bu sürüm C++ 20 standartını varsayılan hale getiriyor. Bunun yanında da AMD'nin Zen 6 mimarisi için ilk desteği sunuyor. Diğer bir derleyici olan LLVM Clang'in 22. sürümü geliştirme sürecini tamamlayarak kararlı sürüm için hata ayıklama fazına geçti. Bu sürüm Intel'in Nova Lake, ARM'ın yeni C1 serisi ve Ampere'in Ampere 1C gibi geleceğin işlemcilerine destek getiriyor. Ayrıca AMD Zen 4 işlemcisi için uzun zamandır beklenen optimizasyonlar getiriyor. GIMP,
3.0.8 yayınlandı. Ücretsiz ve açık kaynak görsel düzenleme yazılımı GIMP 3.0.8 sürümüyle hızlandırılmış font yükleme, WebP formatındaki imajları dışarı aktarma gibi önemli iyileştirmeler duyurdu. Bu ara sürüm mevcut hataları düzeltiyor ve performans artışı gösteriyor. Video ve ses işleme için endüstri standartı haline gelen FFmpeg yeni Vulkan tabanlı iyileştirmelerle 2026'ya hızlı bir giriş yaptı. Önceden derlenmiş shader'lar ve shader sıkıştırma gibi özellikler Vulkan Video API'nin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacak. Bu da donanım hızlandırmalı video kodlama ve çözme işlemlerinin çok daha güçlü hale gelmesi anlamına geliyor. Açık kaynak video düzenleyici Shotcut 26.1 beta sürümüyle yeni donanım hızlandırmalı video çözme seçeneklerini getirdi. Bu da CPU kullanımını azaltıp dizüstü bilgisayarlarda batarya ömrünü uzatıyor. Web tarayıcıları tarafında da önemli gelişmeler vardı. Firefox 147 Linux kullanıcıları için 21 yıl sonra beklenen bir özellik getirdi. Artık Firefox kullanıcı dosyalarını ana dizinde Linux standartlarına uygun şekilde saklayacak. Bunun yanında Red Hat tabanlı distrolar için RPM paketlerini duyurdular. Chromium 2022'de kaldırdığı JPEG Excel görüntü formatı desteğini geri getirdi. Bu daha verimli ve yüksek kaliteli web görselleri için önemli bir adım. Yüksek performanslı VNC sunucusu ve istemcisi Tiger VNC 1.16 sürümüyle yeni bir sunucu getirdi. Bu sayede Wayland masaüstü oturumlarının kolayca paylaşmak mümkün hale geliyor. Nvidia'nın açık kaynak alternatifi Nova sürücüsü yeni nesil donanımlarla yaşanan uyumluluk sorunlarını çözmek için önemli bir düzeltme aldı. Bu da Nvidia'nın resmi kapalı kaynak sürücülerini kullanmak istemeyenler için önemli bir haber. Çekirdek tarafında da çok önemli gelişmeler yaşandı. 6.19 sürümünde birçok gelişme vardı. İlk olarak güvenlik ve performansı arttırmak amacıyla eklenen Expedit adlı bir özellik aslında teoride harika gözüküyordu. Fakat gerçek testlerde MySQL gibi veri tabanı sunucularında beklenmedik performans düşüşlerine neden olduğu ortaya çıktı. Bu sebeple çekirdeğe eklenen bu özellik son anda geri çekildi. Çekirdeğin x86 mimarisi için olan kodunda tam 5 yıldır fark edilmeyen bir mantık hatası bulundu. Patchfault adı verilen yeni bir programın o an bellekte olmayan bir veriye erişmeye çalışması durumunda devreye giren mekanizmanın bir parçasında sistemin kararsızlaşmasına yol açabilecek bir hata vardı. Intel mühendisleri tarafından bulunan hata hızlıca düzeltildi. Bunun yanında RAM, SSD, CPU kullanımı ile alakalı önemli performans güncellemeleri getirildi ve son zamanların popüler programlama dili olan Rust çekirdek içerisinde kendine daha fazla yer bulmaya başladı. Bunun yanında Linux çekirdeğindeki DRM grafik sürücülerinde bulunan bir güvenlik açığı kapatıldı. Bu açık etkisiz kullanıcıların sınırsız çekirdek belleği tüketimine neden olarak sistemin felç olmasına neden oluyordu. AMD Radeon Linux sürücüsünde önemli iyileştirmeler yapıldı. Sürücü yeni nesil donanım desteğiyle birlikte HDMI dongle'lar için 340 MHz HDMI saat hızı desteği gibi küçük ama önemli bir iyileştirme aldı. Bu sayede DisplayPort'tan HDMI'ye dönüştürücü kullananların yüksek çözünürlük ve tazeleme hızlarında sorun yaşaması engellendi. Bunun yanında RDNA 3.5 gibi yeni nesil grafik IP bloklarını etkinleştirerek gelecekteki ürünler için Linux desteğini şimdiden sağlamlaştırdı. Intel tarafında da garip gelişmeler yaşandı. 2 yıl önce piyasaya çıkan Meteor Lake işlemcili bir dizüstü bilgisayar üzerinde yapılan testler güncel bir Linux dağıtımıyla lansman günündeki performansın gerisine düştüğünü gösterdi. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun güvenlik yamalarıyla alakalı olduğu tespit edildi. Intel geliştiricileri sorunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında Intel'in kurumsal yapay zeka hızlandırıcısı Crescent Island için derleyici ve sürücü destekleri şimdiden Linux ekosistemine eklenmeye başlandı. Açık kaynaklı işlemci mimarisi olan RISC-V üzerinde de önemli gelişmeler var. RISC-V önemli güvenlik güncellemeleri aldı. Bunun yanında Qualcomm gibi büyük firmalarda RISC-V'ye yatırım yapmaya başladı. Topluluk ve proje yönetimi anlamında gözden kaçan bazı detaylar da ilgi çekiciydi. Debian projesi tüm gönüllülerin ayrılması nedeniyle veri koruma ekibinin boş kaldığını duyurdu. Bu ekibin boş kalması projenin yönetimsel zorluklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca Debian'ın 90'lardan kalma ve hala e-posta tabanlı bug takip sistemi de modern bir proje için ciddi bir engel olarak tartışılmaya devam ediyor. Açık kaynak derleyici LLVM, yapay zeka tarafında üretilen kod katkılarına karşı bir politika belirledi. Human in the Loop yani döngüde insan. Bu, yapay zeka araçlarını kullanmanın serbest olduğunu ancak gönderilen her kodun bir insan geliştirici tarafından gözden geçirilmiş, anlaşılmış ve sorumluluğu alınmış olması gerektiğini şart koşuyor. Aksi takdirde yapay zeka çöpü olarak nitelendirilen katkılar kabul edilmeyecek. Bu, yapay zeka ile işbirliğinin nasıl olması gerektiğine dair önemli bir gelişme.
Evet, Ocak ayı Linux ve Open Source tarafında oldukça yoğundu, oldukça ilgi çekici detaylar yaşandı. Umarım bu derinlemesine analiz hoşunuza gitmiştir ve sizin için güzel bir kaynak olmuştur. Size en çok şaşırtan gelişme hangisiydi? Yorumlarda mutlaka belirtin. Kanalıma abone olarak bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şubat ayında da Linux ve Open Source dünyasında yaşanan gelişmeleri paylaşmak amacıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.